Avrupa'da yeni bir yerle, yeni bir ülkeyle karşınızdayım. Şu anda Fransa'nın Strasbourg şehrindeyim. Fransa'nın başkenti Paris ama Avrupa'nın başkenti için Strasbourg diyorlar. Neden böyle diyorlar? Bunu burada gezeceğiz, göreceğiz. Burada yaşayan bir rehber tarafıyla tüm bilgilere şahitlik edeceğiz. Şu anda bulunduğum bu nokta hemen Strasbourg'un ana tren garı. Central Station burada. Bana Instagram'dan sorulan sorulardan birisi şu olmuştu, Strasbourg'dayım deyince nerede kalıyorsunuz, konaklama önerilir diye. Ana gardan çıktığınızda hemen karşınızda yan yana dizili bir sürü otel göreceksiniz arkadaşlar. Biz şurada Arak Otel'de kalıyoruz. Çok da memnunuz. 100 ya da 120 euro bunun fiyatı arkadaşlar. Bilginiz olsun ama Booking.com'dan girip bu ana garın etrafındaki tüm otellere bakabilirsiniz. Yaklaşık ana merkeze de 10 dakika yürüme mesafesinde. Ulaşım da çok kolay. Her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz burada. Biliyorsunuz bir süredir Avrupa'dayız arkadaşlar. Eğer beni ilk defa bu videoyla tanıyorsanız da ismim Uğur. Dünyayı geziyorum. Yaklaşık 5 yıldır içerik üretiyorum ve bunları sosyal medyada paylaşıyorum. Sizler de eğer kanalıma abone değilseniz ve benimle beraber seyahat etmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Strasbourg'dayız. Strasbourg'u keşfedeceğiz. Ama sponsorum musluktan suyu güvenle içmemizi sağlayan su arıtma cihazı Aurosebilon Unique'e bir teşekkür edelim ve Strasbourg'u gezmeye şu an başlayalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aurosebilon Unique sunar. Şehir gerçekten böyle tatlı, gezilip görülmesi gereken şehirlerden bir tanesi. Zaten Noel zamanının en çok turist çeken şehri burası oluyormuş. Yani Strasbourg oluyormuş. Ya bizim buraya gelme sebebimiz de eşimden kaynaklı aslında Strasbourg'a. Benim Fransa'ya ilk gelişim, Strasbourg'a da ilk gelişim doğal olarak. Eşimin burada bir kongresi var. Eşim akademisyen. O yüzden geldik. O kongreyi gezerken ben de istedim ya madem Strasbourg'dayım ve ilk defa geldiğim bir yer, neden dedim insanlara burayı tanıtmıyorum? O yüzden bir video çekeceğim. Ve burada yaşayan bir Türk abimiz var. Kendisi rehber. Onunla sohbet edip, muhabbet edip buranın tarihini, tarihi yapılarını daha net bir şekilde öğreneceğiz, keşfedeceğiz. Yani buradaki durumum şu anda bu seviyede. Eşimden kaynaklı geldik. Buradan sonra da farklı bir ülkeye gideceğim ama Fransa'dan sadece yüksek ihtimal tek video, o da bu video olacak. Bu videoyla gezeceğiz. Ama yapılar, görüntüler, şehir gerçekten gel beni gez dedirtiyor. Şimdi ana merkeze doğru, ana meydana doğru böyle ilerliyorum, gidiyorum. Abiyle orada buluşacağız. Ben senden bahsetmiştim Adem abi gelirken. Adem abiyle buluşacağım demiştim videoda. Görmedim ben. Sen görmedin, şimdi videoda bahsettim. İzlerken göreceksin. Tamam oldu o zaman. Biz Adem abiyle buluştuk. Abi nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür Alsas'a ederim. özellikle işte Strasbourg'a. Çok teşekkür ederim. Sana çok şans eseri denk geldim ama iyi ki de denk geldim. Sen neden buradasın abi? Önce onu ben de merak ediyorum. Ya bizim zaten 30 yıllık rehberim ben. Yani İstanbul, Paris, İsviçre, Fransa, Almanya bu civarda özellikle Alsas bölgesinde rehberlik yapıyorum. Çünkü burada bir girişimci olarak gördüğüm boşluklar oluştu ve şu anda transfer artı rehberliği yapan buradaki tek rehber benim. Adım da zaten Strasbourg Rehber diye kayıtlı. Rehber. Özellikle hani sloganımız da şu anda geliştirdiğim slogan şu: tek bilet 3 ülke. Burası Türk tarihi açısından da çok kıymetli çünkü Atatürk buraya gelmiş 1917'de. Onun hikayeleri çok. Burada anlatılacak çok hikaye var. Evet. İstersen seninle böyle keyifli bir geziye başlayalım. Abi çok sevinirim. Rehber ihtiyacınız olur, ulaşım ihtiyaçları olur, evet, transfer. Ulaşım. Adem abinin Instagram adresi burada ve açıklamada var. Bilginiz olsun. Adem abiyle, abi diyorum abi ben sana. Tamam, samimi içten. Evet, Karadenizliyiz zaten ikimiz de. Evet. Strasbourg'u gezmeye başlayalım, keşfedelim. Peki, haydi buyurun. Şimdi Strasbourg'u bize anlatan aslında 5 tane önemli kelime var. 1. Burası Europe Capital, Avrupa'nın başkenti. 2. Burası Noel'in başkenti. 3. Burası özgürlüğün en önemli merkezlerinden bir tanesi. 4. Burası Fransız Ulusal Marşı'nın yazıldığı yer. Ren Ordusu Savaş Şarkısı. İletişim devriminin yaşandığı yer. Gutenberg'i de muhakkak atlamamak gerekiyor. Çünkü oranın Türk tarihi açısından da aydınlanmanın en önemli merkezlerinden birisi olduğu için anlatılması gereken en önemli bir kilometre taşı. Şimdi şu anda biz Noel Meydanı'ndayız. Strasbourg'u diğer şehirlerden, Avrupa'daki Noel pazarlarından ayıran en önemli özellik tam da efendim işte burası. Çünkü Noel pazarları etkinliği 1570'te tam 450 yıl önce Strasbourg'da Alsas'ta başladı.
O yüzden bütün Avrupa'da gezilmesi gereken, belki Viyana'ya, Nürnberg'e gidersiniz ama kesinlikle number one olan, gelinmesi gereken en önemli lokasyon Strasbourg'tur. Noel pazarları için özellikle tavsiye ederim. Ve hemen şuraya bakalım. Şu ağaçların olduğu yere 30 metrelik, şu iki tane, bakın orada bordo araba var ya. O ikisinin ortasına 30 metrelik Noel ağacı dikilir, süslenir. Burası gibi 6 tane meydanda 300 tane işte şalede, boğa dediğimiz tahta evlerde müthiş etkinlikler yapılır. Zaten Noel'de en çok turist çeken başlıca şehir dediğimde hep burası. Kesinlikle. Avrupa'nın olduğu gibi Noel'in de başkenti olması boşuna değil. Burası özellikle en büyük meydan, Kleber Meydanı. Noel etkinliklerini Avrupa'da efendim ben nerede yaşayayım, Noel pazarlarını en güzel nerede yaşayayım diyenler kesinlikle ölmeden önce buraya gelsinler. Bekliyoruz. Herhalde Adem abi, Strasbourg dendim akla gelen ilk gelen yerlerden birisi. Kesinlikle katedral. Katedral 1015'te inşaata başlayıp 424 yılda biten, 18. yüzyıla kadar 142 metresiyle dünyanın en yüksek binası. Katedrallerle anlatacağım şeyler var ama hemen dikkatinizi şuraya çekmek istiyorum. Maison Cammerzel. İngiltere kralının bile yemek yediği bir yer burası. Şu kısım. Kesinlikle. Burası muhteşem bir bina. Alman bir manav tarafından yaptırıldığı söyleniyor. Ve 3 tane mesela şu Alsas klasiğine bakar mısınız? Tamamen handmade. Öyle inanılmaz duruyor ya. İçerisinde astroloji var. Yunan mitolojisi var ve efendim işte Hristiyan teolojisi var. Dolayısıyla harika bir efendim binadan bahsediyoruz. Otel ve restoran olarak devam ediyor. Fiyatları da göstereyim ya. Olur. Şöyle bir yakından Ufaktan. çekim al. Arkadaşlar ortalama şurada salatalar var. 18,5, 16,5, 18-20 arası değişiyor euro. Burada herhalde diğer yerlere göre bir tık çok az. Yani çok az. Bana Fransız VIP evet, yer VIP yer gibi. Strasbourg Buraya geldiğinizde sevgili misafirler hemen şuraya bakar mısınız? Şukrut trois poisson, yani 3 balıklı efendime söyleyeyim şukrut. Çünkü şukrut denilen şey lahana. Burada çok meşhur lahana. Ama bizim Laz lahanası gibi değil. Düşünmeyin. Bunun turşusu da yapılıyor ama Alman turşusu gibi düşünün mesela. Onlar tatlı, bizdekiler gibi değil. Buraya geldiğinizde bundan yiyeceksiniz. Buranın efsane efendim. 1970'te bunların bir aşçısı var. Yazıyor zaten bakın altında. Bu budur. Ama burada soğan çorbası yok. Soğan çorbası için Le Gruber var. Le Gruber da 100 metre aşağıda sağdaki bina. Onu da gösteririz şimdi. Birazdan gösteririz. Arkadaşlara. Buyurun. Şimdi Adem abiyle Strasbourg'u keşfetmeye devam ediyoruz ama bir araya girmem gerekiyor. Bana yurt dışında gezerken en çok sorulan sorulardan bir tanesini cevaplayalım. Bu kadar ülke geziyorsun, yurt dışında internet işini nasıl çözüyorsun? Arkadaşlar bunu Esimayo sayesinde çözüyorum. Esimayo daha önce de anlatmıştım sizlere. 160'tan fazla ülkede internete bağlanabileceğimiz bir teknoloji. Esimayo'da istersek gideceğimiz ülkede bir paket seçip ona göre kullanmaya başlıyoruz. İstersek bakiye yüklüyoruz, kullandığımız kadar ödüyoruz. Ya bu seçenek tamamıyla bizlere ait. Ülke ülke geziyoruz. Her seferinde tekrar kurulum yapmakla uğraşmıyoruz. Esimayo'da bulunan OneSIM özelliğini sadece bir kere kurduğunuzda gideceğiniz her ülkede Esimayo sizi en iyi operatöre otomatik olarak bağlıyor olacak. Bakiyeniz kalırsa da üzülmeyin. Kalan bakiyenizi bir sonraki seyahatinizde de kullanıyor olabileceksiniz. Ve şu anda Esimayo'da ilk yüklemeleri özel $10 yüklediğinizde $12 bir hediye kampanyamız var. Bir de Uğur2 kodumuz var. Uğur2 kodunu hesabın üye bakiye kısmından girdiğinizde $2'lık bir hediyeden de faydalanacaksınız. Yani seyahat ederken ben işte faturam yüksek gelir mi? Acaba sim kartı nereden alabilirim? Sim kartım cebimden düşüp kaybolur mu gibi diye hiç düşünmeyin. Telefonunuzda uçaktan iner inmez Esimayo'yu aktif edin ve geleceğiniz her yerde sağlıklı bir şekilde internete bağlanın. Şimdi Strasbourg keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş katedrale doğru gelelim. Katedralde anlatılacak çok şey var. İçeride özellikle 18. yüzyıldan kalma astronomik bir saat var. 3 tane varmış. Şu anda 2 tanesi off olmuş. Bir tanesi aktif. 2006'daki ay tutulmasını bilecek kadar aktif. Bütün dünya onu görmeye geliyor. 20 metre civarında boyu var falan. Buraya geldiğinizde kesinlikle katedralin içerisine girmeli ve onu görmelisiniz. Sanırım giriş de ücretsiz abi. Ücretsiz. Evet. Aynen öyle. Fakat benim size burada anlatacağım bir hikaye var. Çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Onun için sizi şuraya doğru alacağım. Burası normalde katedralin batı yakası, ana giriş ve 2 tane kapısı var. Ana girişte hemen bir tane bakın yani kapının ortasına, yeşil kapının ortasına Meryem ve kucağındaki İsa'yı bize sunuyor. Ayağının altındaki yılan da efendim işte enteresan. Şimdi sadece burada 2500 tane heykel var.
Bunların her birisini anlatıyoruz. Şu ovalliği, efendim işte Tanrı'nın gözünü, yukarıdaki işte efendim işte İncil'deki kıyamet sahnesini bir kaneviçe gibi aslında şu anda siz İncil'in mimari versiyonuna bakıyoruz. Bu uzun uzun efendim turlarda biz bunu anlatıyoruz. Fakat ben size gelin başka bir şey anlatacağım. Kapının ortasındaki yani İncil'lerdeki temel espri şu. Kadın üzerinden ahlak inşası yapılıyor. Meryem iyiliğin sembolü. Peki bu yeterli mi? Değil. Bir de kötülüğün sembolü var. Ona da biz baştan çıkarıcı kadın diyoruz. Şimdi baştan çıkarıcı kadın şöyle baktığımızdaki bunlardan hemen elinde elma tutan hanımefendiyi görüyorsunuz bakın. Başındaki tacı, elindeki işte yasak elmayı tutuyor. Elbisesine bakın, diğerlerinden farkı o. Bacakları görünen ve etek boyu kısa olan sadece o. Evet. Gülüşü ise şuh bir kadın. Onun adı baştan çıkarıcı kadın. Ama herkesin gözden kaçırdığı şey onun asıl sırtında gizli, espri. Sırtını yakın çekim alır mısın? Evet abi. Yukarısında yılan, aşağısında kurbağa göreceksin. Evet görüyorum şu an. Evet. Katolik teolojisinde onun esprisi şudur. Diyor ki, dikkat edin. Baştan çıkarıcı kadın yılansı sinsiliği ile sizi bataklığa çekmesin. Esprisi odur. Katolik teolojisi kiliseye giren insanlara bu dersi verir. O yüzden bunun gibi buraya gelen anlam avcısı, benim anlam derdim var, bana buranın hikayelerini anlat diyen insanlara anlatacak çok hikayelerimiz var. Evler çok orijinal duruyor Adem abi. Şu gördüğünüz aslında Alman mimarisi. Biz bunlara kolombaj diyoruz. Yani bizim Safranbolu'da olduğu gibi yarı ahşap evler bunlar. Fakat şu hemen camın altında gördüğünüz bakın bizdeki rahle gibi efendim yerler var ya, görüyor musunuz şu isim? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Onların bir anlamı var. Çarpı işaretleri var mesela. Çarpı işaretleri bir şey anlatıyor. Elmas, baklava dilimi bir şey anlatıyor. Yani orta çağda insanlar çok şeffaf. Kültürlerini ve inançlarını mimari ile evlerin dışlarına yansıtabiliyor. Herhangi bir endişe falan da yaşamıyorlar. İlginçtir mesela, hemen bunlardan bir tanesini size örnek vereyim. Burada gördüğünüz Roma yargıçlarının oturduğu sandalyedir. Eğer bir evde o varsa etkili, yetkili, sözü geçen zengin bir insan orada oturuyor demektir. Ve bu 5 tane ise 5 yıldızlı. Yani burada inanılmaz önemli bir adam oturuyor demektir. Vay be. Abi Strasbourg'un bir simgesi var mı? Kesinlikle. Böyle leylek mi? Leylek. Çünkü hep leylek satılıyor. Aynen öyle. Hep leylek satılıyor. Leylek niye Strasbourg? Strasbourg'un değil, Alsas'ın sembolü. Neden Niye peki? leylek? Çünkü leylek, hani şöyle bir şey vardır. Gerçi yeni ben de hazırladım, post atacağım ona. Hani anne ben nereden geldim sorusunun cevabını biz çocuklara ne olarak anlatırız? Leylekler getirdi. Leylekler getirdi. Leylek Alsas kültüründeki en önemli kavram olan doğurganlığı anlatır. Ha. Tabii. Ondan da bu bölgenin Aynen öyle. simgesi. O yüzden her tarafta ya doktora çalışmaları, bununla alakalı çok ciddi hassasiyetler var. İşte Le Gruber, Noel'de bu binalar muhteşem ayılarla, efendim harika ışıklandırmalarla dizayn ediliyor. Yani görülmeye değer. Böyle bile değer ya. Şu Ya, inanılmaz ya. burası Orta Çağ'dan kalma, yani bu sokak hiçbir değişikliğe uğramamış. Yani modernitenin efendim işte şeylerini çıkartın. Şu anda biz aslında 1300, 1400, 1500'de Arnavut kaldırımında yürüyor. Efendim şu saksılardaki mesela sardunyalar görüyor musunuz? Evet. Hiç değişmemiş. Mesela o kırmızı sardunya Alsas'ın sembollerinden bir tanesidir. İki anlamı var. Bir tanesini söyleyeyim. Sonsuz aşkı sembolize eder. Ama bir de pratikte mesela bir karşılığı var. Onu da geldiğinizde anlatalım. Zaten evlerin de şeylerinde leylekler var arkadaşlar. Evet, her Şurada tarafta görebiliyor leylek musunuz var. bilmiyorum yukarıda. Her Aynen, tarafta leylekler var. Öyle hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var. Bu arada Strasbourg ben abi buradan önce işte Almanya, Amsterdam vesaire yaptım. Hı. Bir tık daha ucuz geldi. Evet. Yani çok bilmiyorum. pahalı değil. Evet, Kesinlikle katılıyorum. Diğer Avrupa şehirlerine devam göre edelim. biraz daha ucuz geldi burası bana. Yemek vesaire konusunda bahsedebilirim en Evet, azından. mesela gastronomi burada çok etkin ve çok güzel. Özellikle Alsas dediğimizde Alsas lahmacunu dediğimiz tart flambe akla gelir. Her tarafta görürsünüz onu. 10 euro, 11 eurodur mesela. Evet. Böyle Biz de çıtır. hamburger yedik 10 euroya yemiştik. Yani evet. Yani çocuklar için ayrı menüler var. Tabii ki pizzası, her türlü şeyi bulabilirsiniz. Alsas'ın klasik geleneksel yemeklerini de bulabilirsiniz. Ama herkesin buraya geldiğinde muhakkak tatması gereken hem de ekonomik olan tart flambeyi şiddetle tavsiye ederim. Neyi var? Avec somonlusu var. Yani somonlu var. İşte vejeteryan var. Hemen sol tarafta Tarih Müzesi. Yine sol tarafta
Müze Alsasyan. Bir adada mıyız biz? Şu anda bir adadayız. Nasıl bir... Burası sanki bir ada. Haritaya baktığımda İl Nehri ile çevrelenmiş olan ve 1988'de UNESCO tarafından koruma altına alınmış olan bir adanın içerisinde şu anda geziyoruz. gerçekten öyle. Adalara bölünmüş gibi bölge. Aynen öyle. Burası çok jeopolitik bir konumu olan bir yer. Buraya Napolyon 3 defa gelmiş. Efendim Victor Hugo gelmiş mesela. Ve özellikle mesela Mozart buraya aşık olduğunu ifade ediyor. St. Thomas Kilisesi'nde mesela işte geliyor. Oradaki orku falan kendisi icra ediyor ve çok beğeniyor. Bu sokak mesela Noel Sokağı. Yani şuradan hemen oraya bir tane tak kuruluyor Noel'de. Şuraya Karga Köprüsü'nden geçiyorsunuz. Buradaki tak sizi Noel ağacına götürüyor. Yani Birleşiyor. şu caddeyi Noel'de tanıma şansınız yok. Harika bir ışıklandırması ve ambiyansı var. Özellikle hava karardıktan sonra burası görülmeye değer. Mesela daha- şu cadde üzerinde, özür dilerim sözünüzü Estağfurullah kesiyorum. Antika pazarıdır mesela burası. Cumartesileri geldiğinizde sabahtan öğlene kadar burada antik eşyalar çok rahat bulabilirsiniz. Her cumartesi mi Noel Her dönemi mi? cumartesi. Her cumartesi. Her cumartesi Ha. günü burası antika pazarı. Bir şey fark ettim. Bisiklet kullanım oranı da çok fazla ve yollarda, bisiklet yolu da çok fazla. Çok fazla ve Hollanda'dan sonra ikinci Strasbourg. Bisiklet kullanımı Bisiklet konusunda. kullanımında. Çünkü düz, plato, bir de üniversite şehri burası Evet. biliyorsunuz. Çok ciddi üniversiteli var. Ulaşım da iyi. Ulaşımı Adem abi. iyi. Ulaşım Her derken yere baktım, tramvay birçok noktadan birçok noktaya gidiyor. Zaten her yer yürüme mesafesinde ama 6 şehirde... tane şey var. Yani burası adadan dışarıya doğru tram dediğimiz 6 yöne doğru gidiyor. Onun etrafında yine başka bir tren ağı var. Ulaşım süper, cidden süper. Evet. Ve ucuz Almanya'ya göre. Evet, Almanya'ya göre Çok bayağı ucuz, ucuz. bayağı Daha ucuz. ucuz. Şu fıçı, şu karşıdaki. Aynen, o fıçı, her tarafta fıçı görürsünüz. Mesela Kolmar'a gidin, Alsas, şarap yolunu gezin. Köyleri gezin, her tarafta var. Neden? Çünkü bu bölgeye üzümü, şarapçılığı Romalılar getirmiş ama şarapçılık sektörüne fıçıyı kazandıran Fransızlar olmuştur, Galyalılar. O yüzden her tarafta sembol olarak efendim Fransızlar bu temayı işlerler. Bildiğimiz bir heykel ya. Heykel gibi sergilemişler. Kesinlikle. Üstadım bu. Burası da çok önemli Strasbourg tarihinde. Bakın 1262'de Chevalier Limberzelah dediğimiz efendim Özgür Strasbourg'un babasından bahsediyor. Strasbourg'un babası. Bu adam ne yapmış da babası efendim olmuş? Yaptığı şey şu. 280 yıllık din sömürü sistemini, psikoposluk sistemini bitirmiş ve Fransızların buraya alma tarihi 1680'e kadar 419 yıl boyunca bu coğrafyaya özgürlüğün kapısını açmış. İşte dediğimiz gibi burası özgürlüğün en önemli merkezlerindendir ve onun en önemli efendim kişilerinden bir tanesi, inşa edicilerinden birisi de Chevalier Limberzeloh'dur. Buraya gelindiğinde muhakkak görülmesi lazım. Önemli. Hemen arkanızda Göte'yi görelim. Göte'ye bakın. 1770-1771'de Göte'nin kaldığı yer. Burada. Aynen öyle. Katedralin en güzel yani videosunu ve fotoğrafını çekebileceğiniz yerdeyiz. Şöyle bir baktığınızda katedrali normalde bakın aslında yani orijinal rengi bu gibi görünüyor değil mi? Fakat o taşın bir özelliği var. Hemen şuna bir fokuslanır mısın? Bakın golta dönüyor. Bayağı değişiyor ya. Aynen öyle. Buradaki açıyı güneş çünkü batı yönü burası. Bu açıyı ve bu tonlamayı yakalayabilirseniz şanslısınız demektir. Güneş, Şu an baktığımızda kiremitin solmuş rengi gibi yani bayağı. Ama güneş batarken bakın golta dönüyor. Bu hala. Bu Aynen halde. öyle. Bu açıdan gerçekten güzel görünüyor ama. Evet. Arkadaşlar şehir böyle masalsı bir şehir gerçekten. Yani masallar diyarında geziyor gibi hissettiriyor Strasbourg kendini Kesinlikle. insanlara. Baksanıza şu binaların yani orijinalliğine ne kadar korumuşlar, ne kadar güzel sahip çıkmışlar ya. Bravo. Alsas kültüründe belki de en önemli vurgulanması gereken kavramlardan bir tanesi istikrar. Ya gerçekten. Adamlar atalarına, geçmişlerine çok saygılılar. Abi ev yamuk görünüyor. Baksan belki de dersin ki yıkılacak gibi de diyebilirsin Aynen ha. öyle. Aynen öyle. Ama bozmuyorlar. İnsanlar oturuyor bunlarda. Tabii. Yaşıyorlar. Çoğu depo olarak da kullanılıyor. Mesela bakın şunun üstü depo yani. Ama yaşayanlar da var. Var. Başka bir bilgi alıyoruz Adem Aynen abiden. öyle. İletişim devrimcisi Gutenberg'den bahsetmiştim ya. Bakın şöyle yaklaşalım. Gutenberg'in Strasbourg'ta yaptığı en önemli işlerden bir tanesi aydınlanmayı başlatması. Parşömenin kağıdın elinde üzerinde Fransızca El Allumé Feu yazıyor. O
Yuhanna İncil'inin tekvim bölümündeki bir ayete gönderme. Ayette Tanrı diyor ki, Tanrı ışığın olmasını istedi ve ışık var oldu. Buradaki ışık metaforiktir, yani aydınlanma. Burada adamın söylediği şey şu, diyor ki, ey insanlar, siz okuma yazma bilmiyorsunuz, kilise teşkilatı sizi mahvediyor ve sömürüyor. Artık kendinizi inşa edin ve din sömürü sistemini bitirin artık. Ve kendi aydınlanmanızı yapın. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Tabii ki okuma yazmayla. İşte matbaa burada devreye giriyor ve o yüzden Strasbourg aydınlanmanın en önemli merkezlerinden birisi olmuştur ve biz buna iletişim devrimi diyebiliriz. Yani ne gibi? Günümüzün interneti gibi. Yani ne yapmış? Aslında bilginin tekelini kiliseden almış ve bireyin inşa edilmesi için kullanmış. Adem abi, ben o zaman sana kişisel bir soru sorayım. Heh. Sen bu 3 ülkedeki belirli şehirleri geziyorsun işte. Basel, Heidelberg, Strasbourg. Aha. Bunların arasında bir tane favorin vardır ya senin. O hangisidir böyle mesela? Çok zor Ya bu bir soru çünkü abi. yakın coğrafyadayız her gittiğin her noktaya. Gelen insan ya Strasbourg'u gördük ama bir yeri daha kesin, çok az vaktimiz var. Heh. Bir şehri daha görelim desek neresi olsun sence? Ya bence kesinlikle Kolmar olmalı. Kolmar değil mi? Kesinlikle. Ulaşım da çok kolay buradan herhalde. Tren var çünkü yarım saat falan sürüyor. Aynen öyle. Yani ve fiyatı da çok uygun. Yani 15 euro gibi bir şey biliyorsunuz. Kolmar. Ondan sonra Kolmar zaten çok butik bir yer. Masallar diyarı gibi bir köy. Muhteşem bir şey. Köy diye mi statüsü oranın geçiyor? Şehir. Şehir orası. Alsas'ta 3 tane önemli şehir var. Mulhouse, Kolmar ve Strasbourg. Ve her birisinin valiliği var. Ayrı buradaki organizasyonlar. Ha, Okey? anladım. Yani tamam Paris merkez, efendim bir merkezi bir devlet var okey ama idari yapılanması biraz farklı. Dolayısıyla bence Kolmar buraya gelindiği zaman kesinlikle görülmesi lazım. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Kolmar'ı anlatan 2 kelime var. Burada nasıl ki tarihte İpek ve baharat yolları var, burada da Danvasas var. Yani tarihi 170 kilometrelik bir şarap yolundan bahsediyoruz. Vosges Dağları'nın eteklerine güneyden kuzeye doğru işte Almanya'ya doğru devam eden bir yol. Bunun içerisinde 119 tane Alsas köyü var. Bu Alsas köyünün en önemlileri Fransa'da dereceye giriyor. Mesela 2013'te Egosay'ın Fransa'nın en favori ve masalsı köyü seçildi. Mesela Kaiserberg 2017'de seçildi. Rikovi Türkler tarafından çılgınca seviliyor. Çok harika bir lokasyon ve Burjuva köyü. Onların ayrı ayrı hikayeleri var. Onları buraya geldiğinizde paylaşırız. Ama şu kadarını söyleyeyim. Noel dedik ya. Burada 3 tane iç içe Avrupa'da, dünyada hiçbir yerde yaşamayacağınız 3 ölçekli Noel yaşarsınız. 1. Küçük ölçekte Alsas köylerinde. 2. Butik ölçekli Kolmar'da o ambiyansı yaşarsınız. Metropolitan ve kentsel Noel'i de Strasbourg'da yaşarsınız. O yüzden benim birinci, ki ben burada yaşıyorum, Strasbourg'dur, number one, ama ikincisi kesinlikle Kolmar'dır. Yani İsviçre'yi ülke olarak efendim işte yani İsviçre muhteşem. Evet, doğasıyla. Her birinin ayrı bir güzelliği Ayrı var. bir güzelliği var. Evet. Ama dediğim gibi yani ilk iki sorduğun için söylüyorum ben. Kolmar, Strasbourg. Ama şu kadarını söyleyeyim, hani Heidelberg de çok iyi. Muhteşem bir yer. evet. St. Thomas Kilisesi'ndeyiz şu anda. St. Thomas Kilisesi hemen zaten oradan Martin Luther'i göreceksiniz, sokak ismi. Protestanlık hareketinden sonra Almanya'daki Katoliklerin zulmünden kaçan insanların organizasyon merkezi. Burası çok önemli bir yer ve içeride Mozart'ın geldiği ve Doktor Albert Schweitzer ki 1952'de Nobel Barış Ödülünü alan Alsas'ın en önemli bilim adamlarından, aktivistlerinden birisidir. Protestandır ve onların eserleri burada. Muhakkak piyanosunu, orgunu geldiğinizde St. Thomas'ı kesinlikle görmeden gitmeyin. Harika bir lokasyon. Buradan devam edelim. Küçük Fransa'ya doğru, Petit France'a doğru şöyle bir yürüyelim. Evet, ilerleyelim. direkt bölgenin adı Küçük Fransa. Aynen öyle. Petit France diyoruz biz. Küçük Fransa. Hemen bakın Doktor Albert Schweitzer'i görüyorsunuz. 875, 1965. Aynen öyle. Onun hayat hikayesini buraya geldiğinizde paylaşırız. Harika bir hayatı var. Eserleri ile ortaya koyduğu efendim 90 senelik humanist bir efendim işte çizgisiyle cidden
hikayesi dinlemeye değer. Çok orijinal. Şeyi de soralım Adem abi. Adem abi burada yaşıyor. Fransa'da bir işte resmi, brüt, asgari ücret ya da ortalama ev kirası, marketlerde asgari ücret aldım abi, rahat yaşayabilir miyim tarzı ya da asgari ücrete çalışma oranı yüzdesel acaba, çok bilgim varsa biraz alabilirim. Şöyle, burada brüt net 1300'e 1600. Yani eğer eviniz çok böyle konforlu olmayacaksa asgari ücrette tabii böyle yani çok sınırda bir hayat yaşayabilirsiniz. Herhalde 2000'in altında bir hayat çok şey olmayabilir. Yani minimum bir 2000 kazanmakta fayda var. Hani kiranız, nerede oturduğunuz, merkezde mi oturuyorsunuz, hani metrekaresi, bunların hepsine göre değişir. Ama 2000'in altı çok şey vermez, tad vermez diyebilirim mesela. Sadece hayatı sürdürebilir gibi. Yani bir tık daha üstüne çıkmak lazım 2000'in. Ben baktığımda asgari ücrette çalışma oranı çok yüksek değil ama Fransa'da. Sadece gelen göçmenlerden çok var. Fransa'nın kendi halkı asgari ücrette çalışmıyor gibi bir şey abi. Yani Fransa'nın zaten %10'u, 67 milyon nüfusu var. %10'u zaten refugee statüsünde, göçmen statüsünde. Burada enflasyon %1.8'de en son. Burada enflasyon yok, artmıyor. Artarsa da zaten hemen sarı yelekler biliyorsun ayaklanıyor. Evet. Ya bir şey daha söyleyelim ya arkadaşlar. Abi çok göçmen var, görüyorsunuz. Geldiğinizde göreceksiniz siz de. Birçok Afrikalı arkadaş var. Şey hissedebilirsiniz geldiğinizde, bir tedirgin hissedebilirsiniz. Strasbourg için söyleyebilirim. Sen burada yaşadığın için sen açıkla abi. Hemen söylüyorum. 2023 istatistiğini söylüyorum. Fransa'da kadınlar için en güvenilir şehir Strasbourg seçildi. Sebebi ne biliyor musunuz? Afrika'dan çok göç alıyor ya Fransa. Sıcak sever insanlar oldukları için onların hepsi Güney Fransa'ya yerleşiyorlar. Burası biraz da Almanya'ya, yani kuzey yakın olduğu için buraya refugee gelmediğinden burası Fransa'nın en güvenli şehri. Evet. Biz Noel'de, ben kaç tane Noel yaşadım burada. Çok misafirim geliyor ve çok kalabalık oluyor. Ona rağmen bir tane hırsızlık yaşamadım. Problem çok güvenli, kesinlikle yani çantanızı böyle tutarak falan böyle hiç öyle bir şey yaşamanıza gerek yok. Basın gelin rahat. Hep böyle şey ya, bina şeyler, yapılar 2 kat 3 kat. Yapılar 2 kat evet. 3 kat. Yani Büyük binalar burası yok. dediğimiz gibi mesela hemen dikkatinizi çekiyordur. Bu Vosges Dağları'nın pembe kum taşı. Bütün şehir, katedral dahil bu taşla yapılmış. İçerisindeki mineral güneşte renk değiştiriyor demiştim. İşlemesi kolay, kirlenmiyor. Çok orijinal efendim bir taştır bu, Vosges Dağları. İsviçre'nin birçok şehri, Basel bile mesela, oradaki Bu binalar taşlarla. evet, bu taşlarla yapılmıştır. Heidelberg de öyledir. Oradaki binalarla. Şimdi bence Strasbourg'un en güzel lokasyonuna geliyoruz. Petit France dediğimiz küçük Fransa lokasyonu. Şu anda birazdan göreceğiniz manzara muhteşem. Benim bayıldığım, en çok efendim işte oturduğumuz. İnsanların uğrak noktalarından birisi Kesinlikle, herhalde. aynen evet. öyle. İçerisinin çünkü önünden bakın nehir, bato geçiyor. Açılan bir köprüsü var. Tarihi dokusu. Tam bir zaman tüneli. Herkes bayılıyor buraya. Bakın aynı şeyi sizler de hissedeceksiniz. Çok güzel görünüyor ama ya. Evet. Direkt sokağa bir döndük. Bambaşka bir zaman Evet. dilimi gibi değil mi? Farklı bir yere geldik gibi hissediyorsunuz. Abi siesta kültürü var herhalde. Öğlen kapatıyor hepsi. Ya belirli bir saat aralığında birçok nokta kapanıyor gerçekten. Onlar burada Fransa'da kahvaltı yok biliyorsunuz. Kahve kruvasan yapıyorlar ya. Evet. 12 olduğunda çok acıkıyorlar. Yemeğe. O yüzden hemen yemeğe kaçıyorlar. Çok uyku yok. Yani İspanya veya Yunanistan gibi değil. Şöyle göstereyim. Bu kısım çok güzel görünüyor ama ya. Çok. Burası enfes bir lokasyon. Aa, kano yapıyorlar. Gençler kano yapıyor. Bakın arkadaşlar şöyle şuraya. Bölgenin adı Küçük Fransa. Hemen bakın sol tarafta şu anda gemi yolcular var. Yükseliyor bakın. Sol taraftaki su ile sağ taraftaki su mesela şeyi farklı. Aa, şimdi Tabii. yeni fark ettim. İsterseniz oraya yaklaşıp çekim yapabilirsiniz. Abi geçelim oraya. Hadi. Nereden geçelim? Hadi, gel abi. Şimdi fark ettim biliyor musun? Gel gel. Bu arada ben videonun başında garın oradaki otelleri gösterdim ama bu Küçük Fransa bölgesinde oteller var arkadaşlar. Siz bakarsınız butikten. Bak şu an ne yapıyorlar? Adem abi anlatacak bize şimdi. Şimdi normalde su seviyesi bakın farklı. Şuradaki su seviyesiyle burası farklı. Gemiyi buraya aldılar. Önden ve arkadan kapattılar. Şimdi gemi şuradaki su seviyesine çıkacak. Ön kapak açılacak ve gemi hareket edecek. Şu anda gemiyi kaldırıyor. Yaklaşık 5 dakika civarında sürüyor bu iş. 5 dakikada halloluyor. Birazdan ön kapak açılacak. Bu açılacak, su bu seviyeye geldiğinde
Aynen öyle. Buradan devam edeceğiz. Devam edelim. Kafileler de, tur kafileleri de var gelmiş gezmeye. Evet. Geziyorlar, dolaşıyorlar. Strasbourg'a geldiniz. Ben nerede kahvaltı yapacağım sorusunun aslında karşılığı yok. Çünkü burada kahvaltı yok. Bir Türk burada aç kalır, kahvaltı yapamaz. Yok öyle işte sucuklu yumurtalar falan. Kahve kruvasan var. Peki babacığım ben kahve kruvasanı nerede yiyeceğim? İşte burada Atölye 116'da. Bütün ürünleri biyo bakın. Ve burayı hiç boş göremezsiniz. Harika bir Kalabalık, lokasyon. sıra da var. Aynen öyle. Burada kahve kruvasan kesinlikle yapın derim. Gelen arkadaşlar burayı not alsın. Biz kahvaltı yapıp çıktık. Bizim otelde kahvaltı dahildi abi. Gerçekten dediğin gibi Allah'tan haşlanmış yumurta vardı da. Yumurta, domates, salata yaptım. Geliyor misafirler bana diyorlar ki adam abi bu böyle olmaz ne yapacağız? Abi diyorum bu iş bende. Çok güzel Türk şeyleri de var. Restoranları var. Tabii kahvaltı salonları var. Onları alıyoruz arabayla hocam. Ayrıca güzel bir kahvaltı yapıyorlar. Sucuklu yumurtalarını yiyorlar. Oh, yurt dışında. Patates de abi canım süper. Onları tekrar Türkiye ambiyansını kahvaltıda yaşatıyoruz. Ondan sonra enerjilerini topluyorlar hocam gezmeye devam. Bir yandan şehri de göstereyim size biz yürürken arkadaşlar. Şehirde yapılar hemen hemen dediğim gibi böyle. Ufak 2-3 katlı binalar ama tarihi binalar böyle. Hep korumuşlar o evleri. Ya şu kapı bile kim bilir kaç senelik, kaç yıllık kapı mesela. Burada duruyor. Sapasağlam. Kahve seviyorlar abi. Allah'a var. Her sabah kahve, kahve. Kesin kahveci. Görüyorum. Ya bu İtalyanlar da öyleydi. Kahve diye ölüyorlar. Evet hemen sol tarafta Fransa deyince aklına ne geliyor? Ekler tatlısı. Evet. Onun da en meşhur yeri vardır. Burası. Şurası. Geldiğinizde aynen öyle. Efendim buraya gelecek ve ekler tatlısını burada yiyeceksiniz. Benim favorim çok fresh seviyorum ben. Fıstıklı ve özellikle limon. Efsane Abi, bence. o zaman zevkimiz aynı. Aynı mı? Aynı zevkimiz. Hani Abi şu ne mu senin yapacağız ikisi? biliyor musun bak? Şundan bir tane bundan yapacağız. İkiye böldüreceğiz abi. Her Yiyelim. ikisinden de Tamam, tadacağız. tamam abi. Haydi buyur gel abi. Şimdi arkadaşlar 2 ekler söyledik biz Adem abiyle. 2'ye böldük direkt. Fresh yiyeceğiz. Siz de geldiğinizde Adem abinin önerdiği yerde yersiniz. Adı da şu herhalde. Donation diye. Şu gösterdik. 2 de Americano söyledik. Afiyet olsun. Sonra Küçük Fransa tarafına devam edip Petit Fransa devam edeceğiz oradan. Ruban Barajı orada bitireceğiz. orada bitireceğiz. Peki. Şimdi burası da bir alışveriş noktası arkadaşlar. Yani demin aslında o hem kahvaltıcı hem tatlıcı bu cadde üzerinde. Bu caddenin adı ne abi? Grand Doğu Caddesi. Yani büyük cadde Diye geçiyor. anlamında. Alışveriş yapmayı sevenler gelip burada Aynen öyle, bu caddeden. mağazalar da var. Yani Sağ olun, burası sağ olun. moderniteyle aslında antik klasiği efendim birleştiren, bozmadan harika efendim işte bir aslında gezi noktalarından bir tanesi. Biyo ürünlerinden tutun. Mesela Strasbourg aynı zamanda dericiliğin de olduğu bir yer. Burada deri ürünlerini falan da bulabilirsiniz. Ucuza çok güzel efendim şeyler de var. Handmade ürünler var. Onlardan da alabilirsiniz ama sağ tarafta muhakkak atlanmaması gereken bir şey var. Fransız Ulusal Marşı'nın 1 saat içerisinde yazıldığı ev burası. Bakın. Evet. Rouge de Lille bu evde yazmış. Gösterelim şöyle uzaktan. Ren ordusu savaş şarkısı. Şu anda La Marseillaise efendim Fransız Ulusal Marşı bu evde yazılı. Bu arada Türk esnafımız da gerçekten çok. Döner yemek isterseniz dönercimiz bayağı var. İstanbul. Grill İstanbul'a her yerde. Türkler her yerde. Abi Evet, döneri aynen öyle. Avrupa'ya, tüm dünyaya tanıtmışız ya. Her yerde dönerci, her yerde dönerci. Evet. Almanya'da o kadar restoran var abi. Önleri bomboş birçoğunun. Ama ne kadar dönerci var özellikle Berlin'de. Abi hepsinin önünde kuyruk. Hepsinin önünde sıra. Sevdirmişiz de bir şekilde yani. Türkler bu işi biliyor. Evet. İyiler. Ticari kafamız var bizim ya. Var. Ticari Girişimci. kafamız, girişimci kafamız var. Oktoberfest bakın burası Tuncay Bey'in yeridir. Geldiğinizde Türktür buranın sahibi. Evet. Selam olsun kendisine. Belki yakınlarından biri izler ya da kendi. Burada yiyip içebilirler ama muhakkak şurada otursunlar, bir tart falan bir yesinler, şaraplarını içsinler, kahvelerini içsinler, batonun geçmesini efendim görsünler. Şu karşıda zaten hemen tabakhane. Bakın 1572'den kalmış. Ne kadar eski ya, Nizam da şurası. tanıyor. Aynen öyle. Şimdi üstadım, Alsas kültürü, sembolizasyon kültürü. Şimdi size Alsas kültürüyle alakalı viral de olmuş aslında bir videomu tekrar efendim burada bir kere daha anlatayım. Bakın, virgülün hikayesi. Virgül Fransızca bir kelimedir.
İki tane virgül yan yana geldiğinde kalbi oluşturur. Kalp, insan doğasındaki sevgiyi, aşkı aşağıya doğru olduğunda bunu yukarıya çevirdiğinde Alsat savaşçısının boynuzuna dönüştürüverir. Yani aslında insan doğasındaki sevgiyle şiddeti birleştiren bir sembolizasyondur. Peki, bunun boş olmasını iyi anlatıyor. İçeride evlenecek bir kız olduğu anlamına gelir. Tabii ki o evlendiğinde bunu bir şeyle arkasından kapatırlar. Artık erkeklerin buraya bakmasına ihtiyaç kalmaz. Buraya gelip de insanın moderniteden kopmaması çok zor. O zaman dilimine otomatik olarak giriyorsunuz. O yüzden mimari çok önemli. Tarihle bağı kurabilmenin en önemli yollarından bir tanesi. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar şehri gösteriyorum bir yandan size yürürken. Anlıyorsunuzdur. Zaten gerçekten gezerken keyif alabileceğiniz bir nokta Strasbourg. Dün de biz böyle rastgele bir 2-3 saat gezmiştik. Keyif almıştık. Baksana mesela hemen bir soluma döneyim. Şöyle deminki noktayı göreceğim. Bu açıdan göstereceğim size. Çok tatlı duruyor. Hello. Bakın köprü dönüyor arkadaşlar. Bot için yol açılıyor. Çok iyi denk geldi. Evet. Bunun için çalışan insanlar var. Evet. Burada bekliyorlar. Bildiğimiz köprü dönüyor. Turist için keyifli bir şehir. Çok. Gerçekten böyle turistik aktiviteleri seven, böyle tarihi yapıları seven, böyle eski şehir havasını seven, Orta Çağ dünyasını seven birisi için Strasbourg gerçekten keyifli bir şehir. Ya geçen ben Nice'ten bir şey geldi, Türk bir arkadaş geldi. Monaco'da falan çalışıyor. Düşünün, o kadar güneş, harika bir yer mesela, Güney Fransa. Strasbourg'u seçti ve buradan ev aldı, buraya yerleşti. Vay, ne güzel. Yani burası 4 mevsimin yaşandığı çok güzel bir yer. İnsan mutlu olduğu yerde yaşamalı zaten. Yani. Evet. Kendini iyi hissettiği yerde. Yine tekrar geri dönecek arkadaşlar. Köprü geliyor. Biz de karşıya geçip başka noktaya doğru ilerleyeceğiz. Bu köprü gibi 21 tane köprüyle altında bu İl Nehri ana karaya bağlanıyor. Ama onlardan bir tanesini işte turizm maksatlı olabilmesi için böyle hareketli hale getirdiler. Özellikle nehir gezisi de 1 saat 15 dakikalık ve 45 dakikalık iki tane versiyonu var. Şiddetle tavsiye ederim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Nöştat dediğimiz Yenişehir bölgesini yakından görebilmeniz için bu gemilere binip gezmeniz, Strasbourg'u daha iyi anlamanız ve denizden fotoğraflamanız için de çok değerli bir Petit Fons'un Vauban Barajı bölümündeyiz şu anda. Normalde 1230'da bakın 2 tane baraj var. İçinde şu anda yürüdüğümüz yer. Bir de 14. Louis karşı tarafı 1680'de aldığında yaptırdığı Vauban Barajı. Burası normalde baraj, savunma maksatlı efendim işte kullanılıyor. Ama buranın fotojenik olarak yani geldiğinizde muhakkak önünde fotoğraf çektirmeniz gereken yeri şu ev. Katedrali, bakın. Katedrali, evi, nehri. En güzel çekebileceğiniz yerlerden bir tanesi bakın burası. Komple harika şehir bir kare. görünüyor. Aynen öyle. Ya şu açı bile şehrin aslında gezilmesinin ne kadar keyifli olduğunu anlatıyordur bence insanlara. Şu Aynen an çok öyle. güzel görüyorum kamerada çünkü. Normalde bu yeşil gördüğünüz yer, bakın bu nehir yalısı denilebilir buna. Efendim, mor salkımlı ev diyorum ben buraya normalde. Burası Nisan 15 ile o 2 hafta boyunca Eflatun. Çok Yani, güzel görünüyordur o zaman. Bakın da. zaten hemen şuraya zoom yapın. Kalmış bakın bir tane işte. Evet. Her tarafın böyle olduğunu düşünün. Enfes oluyor o zaman. Çok güzel görünüyor. Şu anda psikoloji kliniği olarak hizmet veriyor. Karşı taraf ise bakın üstünde de insanlar var. Vauban Barajı. Oradan da mesela şehir, bir teras orası. Yine harika görüntüler alınabilir, oraya da çıkılabilir. Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu'nu barındırması açısından da Europe Capital olarak geçiyor malum. Türkiye'de de işte Avrupa Birliği süreçleri malum, siyasi süreçler devam ediyor ve bir türlü Avrupa'ya alınmıyoruzla alakalı işte şeyler var, tespitler var, konuşulan muhabbetler var. Yani bu binalar
Avrupa Birliği'nin kurumları burada olduğundan dolayı Strasbourg'un böyle bir ismi yanlış da olsa çıkmış ama hiç alakası yok. Sonuçta bunlar hukuki prosedür, yani şehirle bir alakası yok. O yüzden bu şeyi de düzeltmiş olalım isterseniz, yanlış anlamayın. Abi teşekkür ediyoruz sana. Rica ederim. Adem abi. Rica ederim. Ağzına sağlık diyoruz. Böyle güzel bir Strasbourg turu yaptık Adem abiyle beraber. Sizler de bu bölgeye, Strasbourg tam Almanya'nın sınırında bir şehir. Yani buradan belki 10 dakika gittiğinizde 5-6 dakika arabayla Almanya sınırına geçiyoruz. 15 dakika hemen Ren Nehri'ni geçtiğinizde Almanya'dasınız. Almanya'dayız, evet. Adem abi bu üçgende İsviçre, Almanya ve Strasbourg, Kolmar, bu Fransa bölgesinde tur rehberliği yapıyor. Aynen öyle. Aynı zamanda demin sohbet ettik biz, oturum işleriyle de ilgileniyor. Evet. Onun Instagram hesabı hem açıklama kısmında ve hem şu an siz bu ekranda görüyorsunuz. Geleceğiniz zaman Adem abiye ulaşıp her türlü bilgiyi kendisine sağlayabilirler. Yani buraya geldiğiniz, şeref verdiniz. Abi, Biz size teşekkür ediyoruz. Anlattın. Çok sağ olun. Değerli vaktini ayırdın. Rica ederim. Ne demek? Strasbourg'u, yani şöyle, bu tarz şehirleri şimdi turistik noktalardan bir yer burası. Bilen biriyle gezmek daha keyifli oluyor. Daha anlamlı oluyor. Yani. O yüzden teşekkür ediyoruz. Videoyu da hatta bitiriyoruz burada. Tamam. Kendinize iyi bakın diyoruz. Bekleriz efendim. Çok evet. sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek Allah'a emanet üzere. olun. Görüşürüz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.